Ha bak şimdi işin bir tarafı da var. Ben milli devrimciydim. Böyle Che Guevara, Mekvara şeylerine şey yapmazdım yani. Yani onların hayatını örnek alıyoruz. Onlar gibi asilikler falan işte. Birdenbire sen oyun esnasında araba bir yanaşıyor kahvenin önüne. Arabanın camlarından çıkıyor makine Kalashnikovlar falan. Tak 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 tak. Millet bir başlıyor taramaya. Bağırışmalar, çağrışmalar böyle bir ortada. 5-6 yaşında bir çocuksun ve karşında gözünün önünde böyle şeyler yaşanıyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani kardeş kardeşi vuruyor. Öyle bir durumdasın yani. Yoldan çıkarttığımız hatta yani böyle namaz kılan insan namazdan vazgeçirdiğim oldu yani bu tür konuşmalardan. 20 seneden fazla anneme hasret kalmama rağmen 2015 senesinde ben Türkiye'ye gittim arabayla. Sokağa girdiğimde kornaya bastım. Hatta benim eşime de söylemişler annemin durumunun iyi olmadığını. Yani kornaya bastım ki annem dışarıya çıksın görsün diye. Duasının kabul olduğunu görsün diye istedim yani. Evet, ben Mustafa Doğan, 1978 Gaziantep'in İzmir ilçesi doğumluyum. 13 kardeşiz, 13 kişinin en küçük ferdiyim ben de ailede. O zamanlarda siyasi olaylar çok fazlaydı yani. İşte 78'de doğdum, 84'lerde falan 5-6 yaşlarında bir şeydim ya. Sokakta oynayan çocuksun. Gözümün önünde kahveyi taramışlardı yani böyle. İnsanları delik deşik etmişlerdi yani. Daha 5 yaşında öyle bir şoku yaşıyorsun yani. O devrin siyaseti yani tam 80-90'lar arası biraz biz sonuna doğru geldik ama o devirde siyaset fazlaydı yani. Ya bir yere mutlaka bir şey olmak zorunda hissediyordun kendini aslında. Ortaokulun sonlarına doğru falan içimde belki bilinçaltımda kalan bir şey olmuştu o. Hocamıza Allah kim diye sorduğumuzda yani mesela böyle sorular soramazsın diye şey yapmıştı, azarlamıştı hatta yani. O senin içinde bir yara kalıyor yani aslında. Belki ilerideki yapacağın hataların başlangıcı oradan oluyor yani. Bugün benim çocuğum da soruyor Allah kim diye, ben de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz de çocukken bu soruyu sorduğumuzda karşılığında doğru dürüst bir cevap gelmeyince, azar gelince, sorma böyle şeyler falan diye. Yani ne oluyor? Sen namazını kıl, Kur'an'ını oku, işte ibadetini et, anaya babaya saygı. Ondan sonra işte ortaokulda da o din eğitimini almam. Bir yatılı okulda bir kimsesizlerin yani aileden uzak olmanın bir şey verdiği eksiklikten dolayı bir aidiyet duygusu hissediyorsun ya. Ortaokulun sonlarına doğru artık böyle biraz şekillenmeye başlıyor. Yani diyorsun ki arkadaş ortamı, tamam arkadaş ortamı. Arkadaş ortamıyla birlikte bir şeyler yapıyorsun. Mesela işte dini birlikte yapıyorsun. Yok bu bize uymadı. Hadi bir gün Müslüman olduk, şeytana uymayak. Gidek onu yapak, tamam eyvallah. Ama şöyle bir şey vardı. Sürekli bir beyin yıkama olayı vardı yani. Beynim yıkandı diye beyin yıkadım aslında yani ben de. Büyükler sürekli geliyor. Herkes kendi siyasi görüşünü sana bir empoze etmeye çalışıyor. Yani sürekli bir anlatım var. Sürekli bir sempati duydurmaya çalışma var. Hatta okulumuzda çok siyasi olaylar olurdu. Duvarlara yazılar falan yazılırdı. Artık lise seviyesine geldiğimizde okul içerisinde de sürekli bir kavgalar, gürültüler, patırtılar, şunlar bunlar. Yani sürekli bir olay var. Bir heyecan, bir böyle macera. Ondan sonra işte artık bir yerde kalktım, ülkücü tayfanın içine girdim. Oradan çıktım geri bir dini tayfaların içine girdim. Bir sürü cemaatler falan var yani. Ondan sonra çıktım oradan en son işte bu solcuların içine girdim yani devrimcilere. Tabii devrimcilerde bize aşılama yapılıyor sürekli ya. O biraz daha böyle şey geldi. Nasıl diyeyim sana? Cezbedici geldi yani. Niye? Çünkü senin durumun ortada. Mesela fakirlik kol geziyor. Çalışma ortamı yok işte. Bazen böyle zengin çocuklar var. Zengin insanların çocukları. Onlar ayakkabılar falan düzgün. Sen ayakkabının bir tarafı yırtılıyor. Yama attırıyorsun. Aman şekil olsun diye öbür tarafa da diyorsun dayı şuraya da bir aynısından yap da şekil olsun diye. Yamalıklı ayakkabıyla geziyorsun. Yamalıklı pantolonla falan işte. Onların söylediği böyle isyan olayı, sürekli bir işte artık yönetime mi isyan, yönetimden isyana Allah'a isyana girişiyor. Ondan sonra o grubun içerisine işte böyle cezbede artık biraz sempati duymaya başladık yani. Artık lise sonlara doğru iyice sempati duymam yani biraz da ben sanki benden sonra gelenlere artık oturup konuştuğumuzda konuşup biz de anlatıyorduk. Yani işte Allah var, tamam. Bu savaşlar niye oluyor? Afrika'da insanlar niye aç? Hani Kur'an'da geçmiyor mu? Allah kuluna zulmetmeyi kendine haram kılmış. Ayetin sonunda diyor ki kul kendi kendine ancak zulmeder diye. Ama biz o başına alıyoruz. Allah kuluna zulmetmeyi kendine haram kılmış. Allah bunu Kur'an'da demiyor mu? Karşındaki adam Kur'an okudu var mı çocuğun ya da? Yok.
Hemen diyor he doğru. Şimdi sen Kur'an dedin ya oraya bir sempati geliyor yani. He diyor doğru. Allah kuluna zulmetmeyi haram kılmış. Niye böyle şeyler oluyor? Niye sen fakirsin o zengin? Niye bunun her şeyi var seninki yok? Niye benimki yok? Niye benim babam işçi olmak zorunda, şu olmak zorunda da öbürünün babası zengin olmak zorunda? Bu tür şeylerle beynimiz yıkandı. Biz de bunlarla başkalarının beynini yıkama şeyindeyiz yani. Aslında beyin yıkadığını bile düşünmüyorsun. O esnada sen insan günahına ya ortak arar ya da böyle o günahı işlediğini kendine yedirebilmek için ya da onu mübah görebilmek için birilerinden bir destek arar yani. O sanki sen o yaptığın işin hata olduğunu bir farkındasın ama o farkına varmak istemiyorsun ve onun için bir ortak arıyorsun. Mübah etmeye çalışıyorsun yani yanlışını ya da doğrunu diyelim yani. Ha bak şimdi işin bir tarafı da var. Ben milli şeydim yani devrimciydim. Böyle Çekvara şeylerine şey yapmazdım yani. Benim adamlarım işte Mahir Çayan'dı, Deniz Gezmiş'ti, Yusuf İnan'dı. Onlar hayatlarıydı. Şimdi onların yaşantılarına bakıyorsun işte onların böyle yaptığı isyan işte ne bileyim Amerikan 6. filosunu yok etmeye çalışma falan tamam mı? Bu tür şeylerle böyle sen de kendince güya Amerika işte şeyinden emperyalistinden şundan bundan baskısından kurtulacak bu ülke güzelleşecek. Yani derdin aslında bir tarafta ülkeyi güzelleştirmek. Şimdi bu derdin diye ideolojin bu diye şey yapıyorsun ama işin aslına baktığında aslında sen kendi cebine gelmesini istiyorsun. Yani ben devrim yapsam, bugün kalktım devrim yaptım, iktidarı elime aldım, bal tutan parmağını yalar hesabı. Cebime benim girdikten sonra bu sefer ben öbürlerini ezmeye başlayacağım yani. Ne oldu o zaman bu sefer karşıdaki devrimci olacak yani. Sen iktidar oldun devrimci. Yani sürekli bir çelişki içerisinde yani. Sosyalizme göre yani pay ederek dağıtarak şu bu hesabı yani. Bir sosyalizm adı altında aslında yaptığın tek şey isyan. Başka hiçbir şey değil yani. O süreç seni belli bir süre sonra bu isyanlar seni inkara sürüklüyor artık yani bir yerde. Aslında var olanı inkar etmeye başlıyorsun. Dilinde inkar ediyorsun, içinde var. Ya madem yoksa yani niye inkar ediyorsun yani? Yokun ispatına da gerek yok, yoku inkar etmeye de gerek yok. Yoksa yoktur yani. Ben 5-6 yaşlarındayken sokakta oynuyoruz biz yani küçük çocuklarsın sen sokakta oynuyorsun. Siyasetin comcomlu olduğu zaman kahvede büyükler oturuyor, şakır şukur gün boyu oyun oynuyorlar. Birdenbire sen oyun esnasında araba bir yanaşıyor kahvenin önüne. Arabanın camlarına çıkıyor makineli Kaleşnikovlar falan tak 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 tak. Milleti bir başlıyor taramaya. Yerlere uçan dersin, cam kırıklarım dersin, masaların dağılması mı dersin, bağırışmalar, çağrışmalar böyle kan gövdeyi götürüyor ortada. 5-6 yaşında bir çocuksun ve karşında gözünün önünde böyle şeyler yaşanıyor yani düşünebiliyor musun? Yani orada tahminim zaten olay yerinde hemen 3 kişi öldü gitti yani. Artık mermiler kafasına giren dersin, vücuduna giren dersin, sakat kalan dersin, bacaklarına falan giren dersin. O zamanın siyaseti böyle sürekli mahalleler arasında bir gençlerde bir kavgalar çıkardı. Kardeşi kardeşe düşürüp de hani kardeşin birisinin ortadan gözden kaybolması yani. Adam birileri bir alıyor adamı gidiyor. Ya bir karakola gidiyor bir daha çıkamıyor. Ya işte bilmem birisi geliyor gecenin bir yarısı. Yani kardeş kardeşi vuruyor. Öyle bir dönemdesin yani. O dönemde de zaten ister istemez bilinçaltına yerleşen artık ben de bu siyasetle uğraşmam ya bir taraf olmak zorundayım yani. Şimdi insanlara bu şekilde aşılama yapıyorsun, örnekleri veriyorsun. Hem kendi hayatını hem onun hayatına örnekler veriyorsun. 2 tane süslü kelime kullandın mı? Demagojik şu bu düğün kelime çocuk zaten bilmiyor karşındaki ne. Böyle bir hayranlıkla şaşkınlıkla bakıyor yani sana. 2 tane kitap okumuşsun o 2 kitaptan ansiklopedi satmaya çalışıyorsun yani düşün. İşte bu şekilde bazen insanları yoldan çıkarttığımız hatta yani böyle namaz kılan insanın namazdan vazgeçirdiğim oldu yani bu tür konuşmalardan. Ya Allah beni affetsin gerçekten namaz kılan çocuğu bu tür konuşmalarla namazdan vazgeçirdiğim oldu yani. Hani Allah nerede? Niye bu kadar adaletsizlik var? Niye bunlar böyle oluyor? Niye kimse dur demiyor? Kullar demiyor. Allah varsa Allah niye demiyor? Niye hiçbir şeye karışmıyor? Saldım çayıra Mevlam gayra hesabı. Niye böyle yaşıyoruz falan diye. Allah affetsin o tür şeylerde de oldu. Ama sonrasında ateist dediğim arkadaşımı da verdiğim örneklerle geri döndürdüğüm de oldu yani başka bir arkadaşımı da. Hamdolsun yani o da yaşamış olduk yani. Yani devrimcilikte mesela sosyalizmde şu vardı. Benim İslam'la bağdaştırdığım nokta sosyalizmde paylaşım olayı oluyor ya böyle eşit bir şekilde dağıtımdır, paylaşımdır, komşuluktur işte başkasını düşünmektir falan. Aslında sosyalizm ya komünizm değil sosyalizmin içerisine baktığında biraz böyle bir benzerlikleri var yani. Oradan bazen böyle dindar arkadaşımızla konuşurken bunları örnek verdim. Ya derdim bak işte biz aynı yolun yolcusuyuz ama sen yanlış yolda gidiyorsun diyordum yani.
O diyordu yok kardeşim sen yanlış yol. Ya diyordum ne ben gittiğim yol neresi yanlış? Bunu bana bir göster yani. Ya işte diyordu ibadet falan şu bu. Ya o zaman ben dünyaya ibadet etmeye mi geldim? Neye geldim ben bu dünyaya? Yani madem ibadet edecektim o zaman orada kalaydım diyorum ya. Madem burada yaşamayacaktım bir şey. Buranın tadına varmayacaktım. Tabii karşındaki insan da çok öyle bir bilgisi olmadığı için. Yani 2 kelime fazla bilen kazanabilen taraf oluyor yani. 2 kelime fazla bilen hep kazanan taraf olurdu. Ateizm fikirlerini nasıl benimsedin? Seni bunlara çeken düşünceler nelerdi? Şimdi ben çocukluk döneminde sorduğum soruya doğru dürüst cevap alamadığım için karşımdaki insanlardan Allah kimdir diye soru sorduğunda azar işittiğinde ya da işte başka bir soru sorduğunda doğru dürüst cevap alamadığın için bilinçaltına başka bir şey yerleşiyor. Hatta Mehmet abi de bir sohbette örnek vermişti ki işte tokat atıyorsun çocuğa peygamberi sevmen lazım diye. Ondan sonra o çocuk aklına peygamber geldiğinde direkt ne oluyor? Tokat var yani. Demek ki bunu peygamber deyince aklına gelen şey tokat. Sevmek lazım gelmiyor. Aynı bende de işte sorduğum soruya cevap alamayınca azar işitince o sorulara karşı cevaplar da azar olarak aklıma geliyordu. Yani demek ki yanlışılmaması gereken bir şey diye. İnansız bir insan olarak dinle özellikle de iman eden insanlarla ilişkin nasıldı? Çok güzel ilişkilerim vardı. Yani sonuçta ben devrimci bir adamım. Sosyal bir adamım diye. Bizim her türlü fikre işte saygımız var. Siz de bize saygı gösterin hesabından. Ama arkalarından yobaz bobaz diye konuşuyorduk yani zaten de. Aslında iyi ilişkilerim vardı ama karşımda aydınlatıcı insanlar yokturdu yani. Sorduğum soruya alabileceğim cevap yoktu. Yani dedim ya ben çok basit bir şekilde, pasif bir şekilde sorduğum sorulara bile cevap alamayınca karşıdaki insanlar zaten ister istemez beyinleri bulanıyordu. Yani ben Allah'la ilgili bir soru soruyordum. Allah'ın varlığını bana ispatla diye. O zamanın en meşhur şeyi ispat şekli gel tokat atayım hadi bana acıyı göster. En güzel cevap buydu yani. Yetmiyor kardeşim yani. Senin bu verdiğin cevap bana yetmiyor yani. Ben de biliyorum acıyı gösteremem, duygularımı gösteremem. Onu ben de biliyorum yani. Bana tam açıklayıcı ya da sürükleyici, beni çekici bir cevap ver yani. Çekici bir cevap yoktur yani. Müslümanlar sıkıştıklarında Allah'a yönelirler. Siz inansızken zor zamanlarınızda kime veya neye sığınıyordunuz? Valla o dönemde de aynen dediğim gibi millete Yüce İsa şu bu diyorduk ama yani içimizden gene biz de sığınacak yer aynı yer olduğunu biliyorduk. Allah olduğunu biliyorduk yani aslında. Ailenin içerisinde de görüp biliyorsun, görüyorsun. Bir de aslında dışarıda yaşarken İslam'ı yaşayan güzel insanlar da vardı yani. Onları da görüyordun yani. Onların huzurlu oluşu da sana bir artık bir yerde sinir de ediyordu beni. Nasıl fıkara, gariban ama adam mutlu. Nasıl oluyor yani? Gerçekten yaşayan insanlar öyleydi yani. Yani aslında sığındığım bir yer vardı. Aslında sığınmak istemediğin yere sığınıyordun yani. Allah'a sığınmak istemiyorsun ama içinde bir yerde oraya sığınıyorsun yani. Çünkü isyandasın yani diyorum ya işte ateizm dediğin şey isyan yani. Profesör bunlar hikaye abi bunlar konuşuyorlar ya. Bunlar istedikleri kadar polemik yapıyorlar yani. Bunlar istedikleri kadar insanlara yok desinler anlatmaya çalışsınlar şu bu. Eğer kendisi inanıyorsa gelsin yüzüme tükürsün ya. Kendi söylediğine kendisi inanıyorsa yani. Mümkün yok. Var onun içinde de var bir şey yani. Ya düşünsene şu dünyada yaratılışın fıtratında var yani. Hiç kimse bir şeye dayanmadan, tapınmadan yapamaz yani. Put olsa bile puta bile tapacak yani. Ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen adam git gözlüğüne tapıyordur belki yani. Tapıyor bir şey yani. İlla içinde bir varlık var yani. Ama bu senin geçmişte ya da ailende gördüğün Allah'sa eğer, Allah diye sığınılan yerse sen içinde oraya gidiyorsun yani. Bunun kaçarı yok. Çünkü fıtratında var Allah yani senin. An be an seni yaratan Allah, an be an seninle birlikte sende yani. Kaçacak noktan yoktur yani. Hiçbir dini kural olmadan yaşamak nasıl bir histi? Özgür mü hissettiniz yoksa bir eksiklik var mıydı? O günahları yapabilmen için hiçbir şeye inanmaman gerekiyor zaten. O girdiğin günahlara girebilmen için, o ortamların içerisinde rahat rahat cirit atabilmen için, içkiyi rahat içebilmen için, başka şeyleri çok rahat yapabilmen için inanmıyorum demen gerekiyor yani. İnkar etmen gerekiyor. İçinde böyle iman olan bir insanın yapabileceği şeyler değil yani o tür. Çok rahatlıkla girebileceğin günahlar değil yani bunlar. Bugün hadi günahlıktan çıktı artık ulfet haline geldi. Yani bizim zamanımızda ya bu kadar teknoloji falan gelişmiş değildi. Sosyal medya bu kadar yoktu. O yüzden günahı belki Allah için vazgeçmiyordu ama ya toplum içinde yapmaya da utanıyordu. Ayıp diyordun yani. Bize anlatılan ayıp ve günah olayı var ya yani. Ayıp ve günah birbirine girdiği için sen artık dini araştırmaya başladığında bunun aslında birisinin kültürel birisinin imanı olduğunu görünce artık kafanda bir şeyler çakmaya, aydınlanmaya başlıyor yani. Başka türlüsü yok. Mutlu muydun dersen, inkar edersen bulunduğun ortamındaki geçirdiğin saat içerisinde mutlu olursun. Ama yalnız kalınca yok. Öyle bir şey yok. Mutluluk yok yani.
Yani yanlış ortam, mesela o yanlış çevre benim 12 yaşında sigaraya başlamama sebep oldu. Yanlış çevre benim siyasete girmeme sebep oldu. Yanlış çevre beni Allah'tan uzaklaştırdı. Yanlış çevre beni hayata karşı isyana gönderdi. Yani insan yanındaki yoldaşını seçemediği zaman yoldaş insanı ya ahirette güzel bir yere götürecek, ya bu dünyada mezara götürecek, ya bu dünyada seni çok güzel yerlere götürecek, ya da bu dünyada seni mahpuslara şuraya buraya bir şeye götürecek yani. Abi ben 2015 senesinde 20 seneden fazla anneme hasret kalmama rağmen 2015 senesinde ben Türkiye'ye gittim arabayla. Sokağa girdiğimde kornaya bastım. Hatta benim eşime de söylemişler annemin durumunun iyi olmadığını. Yani kornaya bastım ki annem dışarıya çıksın görsün diye. Duasının kabul olduğunu görsün diye istedim yani. Gittim annemi çok kötü durumda gördüm. Artık son birkaç günde yani böyle aklı gidip gelmeye başlamış. Ben de 1,5 saat tanıdı. İşte 1,5 saat tanıyabildi ancak 1,5 gün yan yana durduk. Ondan sonra yoğun bakıma girdi. 9 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da vefat etti yani. Allah bize müsaade etti sanki yani orada. Bizim görmemizi de helallik almamızı da. O 1,5 saat içerisinde çok güzel helallik de aldım yani hamdolsun. Hakkını bize helal de etti. Ne hakkımız varsa da kendisine anasının ak sütü gibi helal olsun. Dönüşümümü sağlayan böyle namaza iten ondan sonra oradaki o düz gelmemenin hayatına bakıp da sonra bir de kendi çevreme bakıp mesela ya şefinin önünde el pençe divan duruyorsun. Doktorun önünde, hemşirenin önünde, hastanede çalışıyorsun. Gelen gidenin önünde el pençe divan duruyorsun da yani seni yaratan Rabbini biraz tanımaya başlamışım. Seni yaratan Rabbini karşısında nasıl durmazsın yani? Günde 5 kere yani seni çağırıyor. Seni niye aldırış etmiyorsun diye. Şu anda da gerçekten düzenli olarak Risaleleri okuyorum. Hatta ben 2003'te Risalelerden tanıştım. 2003'ten diyebilirim ki 2015'e kadar okuduğum Risale sadece Asay Musa'ydı yani. Sonra 2015'te Hayal'le tanıştım. Hayal'in videolarından beslenmeye başladım. Allah hayalhanemdeki hizmet eden en küçüğünden en büyüğüne, en küçük işten en büyük işe yapan herkesten binlerce kez razı olsun yani. Allah'a çok şükür ben de hemen hemen ilk haftadan beri geliyorum. Yani açıldığı günden beri geliyorum. Yani hayalhaneme gelmeye başladıktan sonra Risale okumalarımı günlüğe çevirdim. Ve o gün bugündür de günlük Risale okuyorum. Hamdolsun. Şimdi gerçekten mesela dün daha burada küçük bir ders yaptık. Çok da güzel bir ders oldu yani böyle. Dersin sonunda da Ülkücan abinin dediği çok güzeldi yani. Hayal manevi bir bekçi yani. Seni dışarıdaki bütün o böyle haram şeylere doğru giderken Risale-i Nur okuduğumuz iman hakikatleri Risale-i Nur bize manevi bir bekçi oluyor yani. Bizim gene her zaman meleklerimiz yanımızda ama Risale-i Nur da bize bir bekçilik yapıyor yani. Oradaki o hakikatleri öğrendikten sonra onları da beslendikten sonra yani Allah'ı tanıdıktan sonra Allah'a karşı biraz daha edepli olmaya başlıyorsun sanki. Yani tam becerebildim, tam beceremem ama inşallah becermeyi de nasip eder Rabbim. Bu kadarını verdiyse Rabbim eminim ki fazlasını da verecektir yani. Bunu nasip eden Rabbim inşallah biz de çabamızda o cüzi irademizde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum yani. Hayalle tanıştıktan sonra hayal hayatımıza epey bir şey dokundu ama hayalin bir helallikle ilgili sohbeti vardı. Kul hakkıyla gitmeme diye bir sohbeti vardı. Ben o sohbeti dinledikten sonra ondan sonra birkaç gün ulaşabildiğim bende telefon numarası olan arkadaşım, eşim, dostum hepsine helallik almak için aradığım şey yaptım yani. Hatta o günden bugüne de mesela gittiğim misafirliklere çıkarken helallik alıyorum. Gelen misafirden de helallik alıyorum. Bir yere gidip geldiğim zaman da helallik almaya çalışıyorum yani. Bu vesileyle de şimdiye kadar hayatımda tanıştığım, hatırlayıp hatırlayamadım veya da beni hatırlayan insanlardan da hepsinden ben hakkımı helal ediyorum. Hepsinin de bana hakkını helal etmesini istiyorum. Allah herkesten de gani gani razı olsun yani. Ama böyle ben de sohbeti çok seven bir insan olduğum için o yüzden elimden geldiği kadar hayalhaneme gelmeye çalışıyorum. Çünkü hayalhanemde birbirine video göstermek değil de birbiriyle sürekli bir muhabbet var. Yani şuranın şu muhabbet ortamı gerçekten benim özlediğim arkadaşlarım, hala benim memlekette olan arkadaşlarım özlemini giderdi yani. Bana şuradaki şu muhabbet, iman hakikatleriyle ilgili muhabbet. Yani şimdi insanlar zannediyor ki sadece medreseye gittiğinde ders yapılıyor, Kur'an okunuyor. Yok abi, burada çok güzel sohbetler de var. Yani helal dairesi içerisinde mutlu olunabilecek bir yer. Yani ben herkese tavsiye ederim gelmelerini. Hele hele şu Almanya'mızın artık birçok şeyi de tamamlandı.
Koltuklar da geldi. Herkese de tavsiye ederim gelsinler koltukların üzerinde oturaraktan güzel sohbetler dinlesinler yani.